Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu zincir işi file yastığı yapacağız. Daha önce bunu ben makrome ipiyle göstermiştim. Bugün de tekrar penye iple yaptım. Daha önceki videoda iki video bir arada olduğu için bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Ben aynı videoyu daha küçük bir yastıkta, farklı bir ipte, farklı bir renkte yaptım. Herkesin rahatlıkla bulabileceği bir penye ip. Penye ip her yerde rahatlıkla bulunabiliyor. Ben bunu yaparken dolgulu penye ip kullandım. İçinde elyaf var. Siz bunu içinde elyaf olmayan normal penye iple de yapabilirsiniz. Yastığımın ölçüsü 35'e 35 santim. Bu ölçüde bir yastığa yaklaşık 100 metre ip gitti. Bunu isterseniz püskül detayı da ekleyebilirsiniz. Ben püskül eklemedim. Bu gördüğünüz diğer yastık modellerini daha önce paylaşmıştım. Bu videolara bakarak bunların yapılışına bakabilirsiniz. Bu modeli artan iplerinizde yapabilirsiniz. Çok fazla ip gitmiyor. Ben aynı modeli farklı bir iple daha denedim. Daha önce farklı bir projeden kalan bir ipimi denemiştim. Onunla da farklı duruyor. Kalan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer kullandığım ip de bu şekilde. Bu yastığı da yaparken biraz kalın akrilik ip kullandım. Normal battaniyelerden artan iplerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz penye ip, makrome ip, isterseniz de bu şekilde akrilik iplerde kullanabilirsiniz. Bu rengi de ben çok beğendim. Aynı renklerde de güzel duruyor. Bu şekilde zıt renklerde de açıklı koyulu şekilde de güzel duruyor. Özellikle kalın iplerle bu şekilde güzel duruyor. Sizler hangi rengi beğendiniz merak ediyorum. Yorumlara yazalım arkadaşlar. Her iple yapabilirsiniz bunu. Akrilik iplerle, penye iplerle, makrome iplerle. Makrome ipiyle de çok güzel durmuştu. Daha ince iple yaptığımız model de var. Onu da yapabilirsiniz isterseniz. Yakından da bu şekilde duruyor. Çok şık durdu. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşım yaparken benim sayfamdan bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak arkadaşları benim sayfayı yönlendirmiş olursunuz. Hem de sayfama destek olmuş olursunuz. Beğen ve yorum yaparak sayfama destek olmayı unutmayalım. Modelin yapılışına başlamadan önce sizlerden ricam bir beğen tuşuna basabilir miyiz? Yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Modele zincir çekerek başlıyorum. İpim bu şekilde penye ip. Yaklaşık 4 milimetre ya da 5 milimetre kalınlığında. İçinde böyle bu şekilde elyaf var. Dolgulu penye ip kullanıyorum. Siz bunu normal penye iple de yapabilirsiniz. Dolgulu olması şart değil. Benim burada dolgulu vardı. Onu kullanıyorum. Modele zincir çekerek başlıyorum. 8 milimetre tığ kullandım. Bunun için belirli bir zincir sayısı yok. Herkesin kullanacağı yastık ölçüsü, ipi, tığ numarası, el sıklığı farklı olduğu için belirli bir zincir sayısı yok. Bu şekilde yastığın kenarından beri tutuyorum. Diğer kenarına kadar zincir çekiyorum. Bu kenardan ölçüyorum. Diğer kenara 2 zincir daha çekmem gerekiyor. Şimdi bu kenara başlangıç noktasını, bu kenarda bitiş noktasını ölçüyorum. Kenara kadar gelmişim. Bu kenara köşeye işaret ekliyorum. Burası benim dönüş yerim. Bir kitli iğne yardımıyla buraya bir işaret ekleyelim. Burası bizim dönüş yerimiz. Bir zincir çekerek dönüş yerimi belirledim. Şimdi bu dönüş yerinden sonra 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burası benim dönüş yerim. Bu dönüş yerinden sonra 3 zincir sayıyorum. Burayı saymıyorum. Dönüş yerinden sonra 1, 2, 3. 3 zincir boşluk bırakıyorum. Dördüncüye bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir.
1 2 3 4, dördüncüye batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıra sonuna kadar yastığın boyunca bu şekilde devam ediyoruz. 5 zincir, 1 2 3 dördüncü zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yastığın boyunca bu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar ölçüyorum çünkü yaparken esneme olabiliyor. Bir tane daha yapınca ideal oluyor. Eğer bu tam kenara kadar bu şekilde gelseydi bu zincirlere yapmayacaktım. Direkt dönecektim. Şimdi benim bir tane daha yapmaya ihtiyacım var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 dördüncü zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Benimki tam yetti. Eğer bu ölçtüğümüzde tam yastığa denk geldiği yerde bitiriyoruz. Eğer ekstra zincir varsa onları söküyoruz. Zincir fazla olabilir. Onda sıkıntı yok. Zincirleri sökebiliriz. Tek yönü bitirdim. Sonra diğer yöne geçiyorum. Şimdi diğer tarafa yapacağız. 5 zincir. Diğer sırada battığımız zincirlerin içine aynı yere batarak sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Diğer sırada yaptığımız zincirin içine bir sık iğne. Bu şekilde 5 zincir çekip bütün zincirlerin içine batıyoruz. Buraya kadar batıyoruz, yapıyoruz. Sonuncuyu birlikte yapıyoruz. Diğer tarafı da dediğim noktaya kadar geldim. Şimdi sonuncuyu yapacağım. Hem sonuncuyu yapacağım, hem de sırayı birleştireceğim, hem de bu ortadan başlamam gerekiyor. 2 zincir tığımı doluyorum. Bu köşe noktasına işaret koyduğumuz yere, yani buradan 1 2 3 dördüncü zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Hem bu sıramı bitirdim hem de ortadan başlamış oldum bu şekilde. Şimdi 5 zincir yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Bakın bu ortada hiçbir işlem yapmıyorum. Direkt şu başta yaptığım 5 zincirin içine batacağım. 1 2 3. zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bakın bu kenar oldu direkt. Şimdi sıradaki zincire gelerek 1 2 3. zincirin içinden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki zincirin içine gelerek 1 2 3. zincirin içinden bir sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ben direkt zincirlerin içine batıyorum. Bu şekilde görünümü daha güzel duruyor ve kayma olmuyor. Direkt boşluğa da batabilirsiniz. Göstereyim. 5 zincir direkt bu şekilde boşlukta da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Dediğim gibi ileride böyle örnekte kayma olabilir. İki türlü de yapabilirsiniz. Ben bu görünümü daha çok hoşuma gittiği için zincirin içine batıyorum. 1 2 3. zincirin içine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu kenara kadar yapalım. Tek tarafın kenarına kadar geldim. Şimdi burada aynı burada yaptığımız gibi direkt döneceğim. 5 zincir. Sıramı dönüyorum. Bu diğer tarafta yaptığım 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Bu şekilde de bu kenarı yapmış olduk. Katlayınca bu şekilde duruyor. Burası şu anda kenar. Diğer sırada yaptığımız gibi bu tarafa da 5 zincir yaparak 3. zincire batıyoruz. 1 2 3. 5 zincir. 1 2 3. 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar buraya kadar yapalım. Dediğim yere kadar geldim. Şimdi sonuncuyu yapacağım. Sıramı birleştireceğim. Az önce sırada yaptığımız gibi
2 zincir, bir trabzan yaparak buraya batabiliriz. Her sırada o şekilde yapabiliriz ama öyle yaptıkça burası hep kayma yapıyor, ta ortalara kadar geliyor. Ben kayma yapmadan kenardan devam etmek istiyorum. Bir sırada bu şekilde yapacağız trabzanını, bir sırada da bu şekilde yapacağız. 5 zincir. Bu sıra başlangıcı olan trabzanlı yerin oradan ipimi geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Şu anda sırayı birleştirmiş oldum. Yeni sıraya başlamak için benim bu zincirin ortasına kadar, yani 3. zincire kadar gelmem gerekiyor. O yüzden iz sürme yaparak zincirlerin içinden batıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum, iz sürme yapıyorum. İpimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonuncu 3. zincirin içinden de tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu ortada bir sık iğne yaparak yeni sıraya başlıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 1, 2, 3. zincirden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 1, 2, 3, 3. zincirden bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bütün boşluklarda batıyoruz. Bu dönüşte yaptığımız yerin ortasına da batıyoruz. Normal zincirlerin ortasına battığımız gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu kenar dönüş yerinde de aynı 1, 2, 3, 3. zincirden bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Dönüyorum. Diğer sıradaki zincirin 3. zincirinden bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son birleştirme yerini yapacağım. Şimdi bu sırada aynı ilk başlangıçta yaptığım gibi yapacağım. Trabzanlı olarak 2 zincir, tığıma doluyorum. Burası başlangıç noktasıydı. Bakın iz sürümü yaparak buraya kadar gelmiştim. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Şimdi hem sırayı birleştirmiş oldum hem de ortadan başlamış oldum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 5 zincir. Bu sıradaki zincir boşluğunun 3. zincirine gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3. 3. zincire gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3. zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Örnek çok basit. Bu kısımlar hep her sırada aynı. Sadece bu başlangıç kısımları farklı. Bir sırada trabzanlı, bir sırada iz sürme yaparak bu zincirin içine kadar geliyoruz. Şimdi burada ben trabzanlı olarak başladım. Yeni sırada iz sürme yaparak bu zincirin ortasından başlayacağım. Aynı bu şekilde. Bunu yastığımızın boyunca yapıyoruz. Bakın yastığımız oluşmaya başladı. Bu şekilde yastığın tabanına geçiriyorum. Bu şekilde yastığımızın boyuna gelecek kadar son 2 sırayı tekrarlayarak yastığımızın boyunca yapalım. Yastığın boyunca ördüm, yastığımı geçirdim. Tam kenarda bittim bu köşede. Şimdi buradan birleştirmeye başlayacağım. Ben burada 2 tane zincir yeri birleştireceğim. Çünkü yastığım küçük. Eğer sizinki daha büyükse bunu daha fazla birleştirebilirsiniz. Ortada bu kadar yastık geçirme boşluğu bırakacağım. Eğer siz bunu komple birleştirmek istiyorsanız hepsini de birleştirebilirsiniz. 3 zincir, bir zincir çekmiştim. 1, 2, 3. Toplamda 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi ikisini birleştirmeye başlıyorum. Bu zincirin 3. zincirinden 1, 2, 3 tığımı geçiriyorum. Diğer arka taraftaki de birleştireceğim yerin 1, 2, 3. zincirinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki birleştireceğim zincire geliyorum. 1, 2,
üçüncü zincirinden tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde arkadaki de 1 2 üçüncü zincirden ipimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Benim 2 tane birleştireceğim yer bitti. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Dediğim gibi eğer siz burayı da birleştirmek istiyorsanız buraya sıra sonuna kadar devam edebilirsiniz. Şimdi diğer tarafı da birleştireceğim. 2 tane zinciri aynı şekilde de arkadan 2 zinciri birleştireceğim. Bir zincir. Bu birleştireceğim ikinci zincirin 1 2 üçüncü zincirden tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde de arkada 1 2 üçüncü zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki birleştireceğim yere geliyorum. 1 2 üçüncü zincirden tığımı batırıyorum. Aynı şekilde arkadan da 1 2 üçüncü zincirden batırıyorum. Orada bir sık iğne yapıyorum. Burayı isterseniz burada da bırakabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bir zincir çekip şu köşede bir sık iğne var. Burada ikisini birleştirince burada bir sık iğne var. Orada bir çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İsterseniz bu şekilde yapıp buraya püskül de takabilirsiniz. Ya da 3 zincir yapıp burada bir sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Buradan da ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İsteğe bağlı köşelere püskül yapabilirsiniz. Bu ortadan da zincir çektiğimiz bir iple bağlayabilirsiniz. Turuncu yastığın yapılışı bu kadar. Yastığın üzerinde bu şekilde duruyor. Diğer modellerin yapılışı da kanalımda mevcut. Diğer videolara bakarak bunları yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.